Selamün aleyküm. Bugün sizi zamanın durduğu, sıradanlığın yerini mucizelerin aldığı çok farklı bir yolculuğa çıkarıyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Karanlık, soğuk ve ıssız bir mağaradasınız. Başınızı taşa yaslamış, yorgun bedeninizi sadece bir gecelik uykuya teslim etmişsiniz. Ancak etrafınızı saran o derin sessizliğin içinde bilmediğiniz, akıl almaz bir sır yatıyor. Bu uyku sandığınızdan çok ama çok daha uzun sürecek. Gözlerinizi yeniden açtığınızda aradan tam 309 yıl geçmiş olacak. Bugün bir masaldan veya efsaneden değil, bizzat Kur'an-ı Kerim'de de geçen, tarihin en gizemli ve sarsıcı olaylarından birinden, Ashab-ı Kehf'in yani 7 uyurların gerçek hikayesinden bahsedeceğiz. Eğer onları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. Ayetine konu olan bu gençler kimdi? Hangi dehşet verici olaydan kaçıp, asırlar boyu sürecek o uykularına daldılar? Zaman, Roma İmparatorluğu dönemi. Henüz İslamiyet gelmemiş. İsevilik yani gerçek Hristiyanlık tam anlamıyla bozulmamıştı. Fakat o dönemde Roma, putperestliğin karanlığına gömülmüş durumdaydı. Kendi dinlerine girmeyenleri, tek olan Allah'a inananları çarmıha geriyor. Ateşlere atarak akıl almaz işkencelerle cezalandırıyorlardı. Ancak bu karanlığın tam kalbinde, sarayın üst makamlarında yer alan ama kalpleri Allah'ın nuruyla aydınlanmış bir grup genç vardı. İnananlara yapılan o eziyetleri gördükçe yürekleri dağlanıyor ama ellerinden bir şey gelmiyordu. En ilginci de neydi biliyor musunuz? Bu gençler başlangıçta birbirlerinden bile habersizdi. Farklı zamanlarda hakikati bulmuşlar, putperest ayinlerden gizlice kaçarken birbirlerinin imanını fark edip gizli bir bağ kurmuşlardı. Derken o korkunç gün geldi çattı. Şehrin her yanını büyük bir telaş sardı. Çünkü zalim İmparator Dakyanus şehre geliyordu. Vali, İmparator gelmeden önce şehirde tek bir inançlı insan bile bırakmamaya yeminliydi. İmparator görkemli bir törenle şehre girdi. Şehrin ileri gelenleri sırayla onun önünde diz çöküyor, putlara bağlılıklarını bildiriyordu. Sıra o gençlere geldiğinde, İçlerinden biri kalbine dolan muazzam bir cesaretle öne çıktı. İmparatorun gözlerinin içine baka baka şu sözleri haykırdı. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Herkes şok içindeydi. Bu yiğitlik diğer gençleri de ateşledi ve hepsi birden öne atıldı. İmparator öfkeden deliye dönmüştü. Ancak onları hemen öldürürse halkın gözünde kahraman olacaklarını çok iyi biliyordu. Onlara eski inançlarına dönmeleri için 3 gün mühlet verdi. 3 gün sürecek ağır bir psikolojik baskı ve işkence ama onlar bir adım bile geri atmadılar. Sabredin, Rabbimiz bizimle beraber diyerek şehrin karanlığından dağların ıssızlığına doğru bir kaçış planı yaptılar. Bu yolda onlara Kıtmir adında sadık bir köpek de katıldı. Peşlerini hiç bırakmadı. Sonunda Encülüs Dağı olduğu düşünülen yerde bir mağaraya sığındılar. Yorgun, bitkin ama iman dolu bir halde ellerini açıp şöyle dua ettiler. Rabbimiz bize katından bir rahmet gönder ve bize bu durumdan bir çıkış yolu göster. İmparatorun askerleri her yeri didik didik ararken Allah o mağaraya mucizevi bir perde indirdi. Kehf suresinde anlatıldığı gibi. Güneş doğarken mağaranın sağına meylediyor, batarken solundan geçiyordu. Güneş ışığı onları rahatsız etmiyor, askerlerin gözleri onları görmüyordu. Ve o destansı uyku başladı. Aradan tam 309 yıl geçmişti. Uzun yılların ardından Ashab-ı Kehf gözlerini açtığında ne yaşadıklarının farkında bile değillerdi. Ne kadar uyuduk diye sordular birbirlerine. Bir gün, belki de günün bir kısmı, dediler. Oysa asırlar devrilmişti. Açlıktan bitap düşmüşlerdi. İçlerinden birini,
Ellerindeki gümüş parayla gizlice şehre erzak alması için gönderdiler. Aman dikkat et, kimseye görünme. Bizi yakalarlarsa taşlayarak öldürürler diye tembihlediler. Fakat genç şehre indiğinde gözlerine inanamadı. Şehir tamamen değişmişti. Putların, heykellerin yerini kiliseler almıştı. İnsanlar sokaklarda açıkça tek bir yaratıcıdan bahsediyordu. Kendi zamanlarında hakkı haykırışları, yüzyıllar sonraki bu nesle miras kalmıştı. Genç, karnını doyurmak için bir fırına girip elindeki gümüş parayı uzattığında her şey ortaya çıktı. Fırıncı bu yüzlerce yıllık parayı görünce gencin devasa bir hazine bulduğunu sandı ve onu hemen Roma yetkililerine şikayet etti. Genç saraya götürüldüğünde hem kendisi hem de dönemin halkı o büyük hakikati fark etti. Onlar bir gün değil, yüzyıllardır uyuyorlardı. Peki Allah onları neden bu kadar uzun süre uyutmuştu? O dönemki halkın içinde ahiret inancına dair çürümüş bedenler nasıl tekrar dirilecek diyen şüpheciler vardı. Zamanın inançlı hükümdarı ise "Ya Rabbi, bu halka dirilişin kanıtını göster" diye yalvarıyordu. İşte Ashab-ı Kehf genci tam da bu yüzden karşılarındaydı. Allah ölü bedenlerin nasıl dirilteceğini, onları asırlarca uyutup tekrar uyandırarak tüm insanlığa canlı bir mucize olarak göstermişti. Hayat da ölüm de Allah'ın elindeydi. Bu mucizenin ardından binlerce kişi Ashab-ı Kehf'i görmek için mağaraya akın etti. Halkın ahirete ve yeniden dirilişi olan imanı artık sapasağlamdı. Gençler ise vazifelerinin bittiğini anladılar. Hakla vedalaşıp mağaraya geri döndüler. Hep birlikte secdeye kapandılar ve bu kez kıyamete kadar sürecek olan o son ölüm uykularına daldılar. Peki bu kıssadan bizim alacağımız hisse ne? Onlar, biz zayıfız, imparatora karşı ne yapabiliriz demediler. Allah'a tam bir teslimiyetle tevekkül ettiler. Bugün de kendi dünyamızda veya yeryüzünde olan biten zulümlere baktığımızda, bu karanlık ne zaman bitecek diye ümitsizliğe düşebiliyoruz. Ama Ashab-ı Kehf, ümitsiz olmamamız gerektiğinin en büyük kanıtıdır. En çaresiz anların Allah'ın izniyle en büyük ferahlıklara çıkacağının delilidir. Eğer şu an hayatında bir mağara karanlığı hissediyorsan, bil ki Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Rabbine güven, teslim ol ve aydınlığı bekle. Sen de sıkıntılar içinde olan, bir çıkış yolu arayan bir dostun varsa, bu videoyu ona göndermeyi unutma. Allah'a emanet olun.